Merhaba değerli futbol severler. Bu akşam futbol adına gerçekten ideal bir hava var. Gökyüzü gayet açık ve karşılaşma için tüm şartlar müsait. Keyifli bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli meslektaşım Ertem Şener de önemli yorumlarıyla bana yardımcı olacak. Bugünkü Süper Lig mücadelesinin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Gençler Birliği Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Ekran başındaki tüm futbol severler adına seyir zevki yüksek bir mücadele olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Bugün sahada İlk düdüğün ardından karşılaşma başlıyor. Nelson Semedo. Çerçeveyi bulabilecek mi? Ve gol! Maçın henüz başındayken öne geçiyorlar. Ve gol bir kez daha ekranda. Savunmanın büyük baskısı altında olmasına rağmen çok güzel bir şutla golü atmayı başarıyor. Bu maçın ilk golünü attılar. 1-0. Talisson Kelven. Etkili bir pas olabilir. Ve topu rakibe kaptırıyorlar. Önemli bir fırsattı. İyi savunma. Tehlike büyümeden topu kaptılar. Şimdi takım arkadaşları yakınına geldi. Pasın gittiği yerde Kante. Kaleyi düşünecek mi? Ve müthiş bir kurtarış. Bu arada yardımcı hakemin bayrağı havada. Offside. Şimdi araya bırakmak istedi. Bu şutu kurtar ve gol! Dönen topta kalecinin hatasını affetmiyor. İşte golün tekrarı ekranlarınıza geliyor. Kalecinin ilk pozisyondaki kurtarışının yeterli olup olmadığı bir soru işareti. Topu gelişi güzel bir nokta yerine tehlikeden uzağa çevirebilirdi. Skorda denge var. 1-1. Nelson Semedo. Anderson Talisca. Anderson Talisca. Fenerbahçe hücumda etkili olmaya çalışıyor. Topu çok iyi takip etti ve kurtardı. Köşe vuruşunu içeriye doğru kullandı. Oğulcan Ülgün. Tehlike yaratabilecek bir pas. Ve bu müdahaleyle atak sona eriyor. Topu rakip kaleye doğru sürüyor. İyi bir şut, eşitliği bozar. Kaleci iyi kurtardı ama oyun sürüyor. Ve top ağlarda. Kalecinin büyük çabası boşa gidiyor. İkinci fırsatı kaçırmıyor. Ve şimdi golü yeniden izliyoruz. Öncelikle ilk pozisyonda kalecinin hakkını teslim etmek lazım. Çünkü güzel bir kurtarış yapmış. Daha sonrasında biraz da şans rakibinden yana olunca topu ağlarında görüyor. Durum 2-1 oluyor. 70 numara Oğuz.
Hakem avantajı tercih etti. Oyun devam ediyor. Net bir müdahaleyle topu kapıyor. Beraberlik şansı fakat kaleciye takılıyor. Kaleci en kritik anda üzerine düşeni yaptı ve takımının skor üstünlüğünü korudu. Genduzi. Kerem Aktürkoğlu. Bir rakibini teke tek de geçiyor. Ve takım arkadaşının yardımıyla topun kontrolünü sağladılar. Şimdi kanattaki boşluğu kullanabilir. Durumu eşitleyecek gole çok yaklaştı ama olmadı. Uygun bir pozisyonda ama bu seferlik atamadı. İleride bu pası keserek çok iyi bir fırsat yakaladı. Şutunu çekebilir. Skoru eşitleme şansını buldu ama değerlendiremedi. Yani yakın mesafeden bunu atması gerekirdi. Kerem Aktürkoğlu. Kante. Ve şimdi Kerem Aktürkoğlu ile hücuma çıkmaya çalışıyorlar. Savunma tehlikenin büyümesini önlüyor ve topu kazanıyor. Bu pasta tehlike yaratabilir. Etrafında pas opsiyonları var. Mutlak pozisyon. Topun önüne geçiyor. Tehlikeyi gördü ve topun önüne geçti. Çok önemli bir savunma hamlesiydi. Hakemden avantaja bırakma kararı geldi. Bu sert müdahale sonrası hakemin eli cebine gidebilir. Hakem elini cebine götürdü ve sarı kartını çıkardı. Şimdi biraz daha temkinli olması lazım. Rakip yarı sahada topu kapıyor. Mükemmel bir müdahale. Bu şutu da engellemeyi başarıyor. Genduzi. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Ve Kante topu aldı. Genduzi. Savunmada temiz bir müdahaleyle topu alıyor. Pas verebileceği takım arkadaşları var. Şutu tercih etti. Kaleciden iyi kurtarış. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Etkili bir müdahaleyle rakibin hücumunu sonlandırıyor. Topu ceza sahasına doğru götürmek istiyor. Çok yerinde bir müdahaleyle topun kontrolünü alıyorlar. Ve rakip takım tehlikenin büyümesini engelliyor. Sert şutla kaleyi şöyle bir yokladı ama isabetli olmadı. Bu vuruştan sonra rakipleri ona karşı ekstra önlem almalı. Bence bu top kaleyi tutsa goldü. Ve maça 2 dakikalık duraklama süresi ekleniyor. Ön alanda baskı sonuç veriyor. Ve hakemin düdüğüyle maçın ilk yarısı bitiyor. İlk yarıdaki performansıyla takımına önemli katkı verdiğini söyleyebiliriz bence. İlk yarıda hücumda önemli işler yaptı ve attığı golle takımını öne geçirdi. Rakiplerinin ona karşı daha fazla önlem alması şart.
Ve mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. Şu anda Fenerbahçe bir gollük avantaja sahip durumda. Kerem Aktürkoğlu. Tehlikeli bölgede topu rakibe kaptırdılar. Bu golü atabilse iki farklı üstünlüğü yakalayacaklardı. Fark 1'de kaldı ve rakip şimdi cesaret bulabilir. Ve rakibine topu kaybettiriyor. Takım arkadaşları pas için boşa çıktı. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Olağanüstü kurtardı. Şimdi top karşı takıma geçiyor. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Şimdi orta açma fırsatına sahip. Ve önemli bir hücumdan eli boş dönüyorlar. İki takımdan da arka arkaya top kayıpları geldi. Bakalım bu top kayıplarının sonu nereye varacak? Bu şekilde geride bekleyerek rakibe fırsat tanıyorlar. Kanattaki boşluğu kullanarak topu sürebilir. Takım arkadaşlarının bulunduğu noktaya doğru. Ortayı iyi takip etti ve karşıladı. Evet, teknik direktör oyuncu değiştirme zamanının geldiğini düşünüyor. Skriniar. Kante. Şimdi hızla atağa çıkıyor. Rakibe gol izni vermiyor. Anderson Talisca. Havadan güzel bir top. Rakibine yerinde bir müdahale yapıyor. Yakınında takım arkadaşları var. Şimdi vuruyor. Kaleci geçit vermedi ama top oyunda. Kaleci önce müthiş kurtardı, sonra da topu elleriyle kontrol etti. İlk pozisyonda nefis bir kurtarış izledik. Devamında da topu rahat bir şekilde kontrol altına aldı. Fenerbahçe rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. Evet, çok kritik bir gole ihtiyaçları var. Ve tribünler de bu bölümde takımlarına tam destek veriyor. Sahanın en iyilerinden biriydi. Görevini tamamladı ve şimdi yedek kulübesine geliyor. Fenerbahçe'de bir oyuncu değişikliği. Çıkan oyuncu 70 numara Oğuz Ve normal sürede son 20 dakikaya giriyoruz. Fred. Rakip yarı sahada ilerlemeyi sürdürüyor. Hücum fırsatını değerlendiremediler ve top rakibe geçti. Kontra için uygun bir fırsat. Arkaya doğru topu havalandırıyor. Şimdi bir kontra atak fırsatı. Gol, gol, gol! Fenerbahçe atıyor. Fark 2'ye çıkıyor. Sarı lacivertler büyük bir sevinç yaşıyor. Evet, gole bir kez daha bakıyoruz. Karşı karşıya pozisyonda ne kadar soğukkanlı olduğuna bakar mısınız? Ve skor 3-1'e geliyor. Seyircilerimizin dikkatine. Acil bir durum halinde lütfen size en yakın personeli bilgilendiriniz. Teşekkürler. Savunma bölgesinde başarılı bir müdahale.
Brown. Kerem Aktürkoğlu kanattaki boş alanı fark etti. Acaba bir şut fırsatı olabilir mi? Ve kaleci bu topu sektirmeden kontrol ediyor. Şimdi taç kullanılacak. Fenerbahçe oyuncu değişikliğine karar verdi. Rakibin şiddetli presi var. Takım arkadaşları pas için boşa çıktı. Ve rakip takım bu hücumu kesmeyi başarıyor. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 5 dakika kaldı. Harika bir müdahaleyle topu kaptı. Fenerbahçe oyuncu değişikliği yapacak. Numara Anderson Talisca. Oyuna dahil olan 21 numara Marco Asensio. Genduzi. Şimdi kaleye vuruyor. Ve top ağlarda. Son dakikalarda farkı kapanamayacak bir noktaya getiriyorlar. Ve gol bir kez daha ekranda. Savunmanın büyük baskısı altında olmasına rağmen çok güzel bir şutla golü atmayı başarıyor. Fenerbahçe Ve durum 4-1 oluyor. numara Matteo Guendouzi. Maçın duraklama süresi 2 dakika olacak. Marco Asensio. Havadan tehlike yaratacak bir top. Takımı adına bir pozisyon yaratmak istiyor. Kaleci riske girmeden bu topu kontrol ediyor. Ve hakemden maçı bitiren düdük geliyor. Kazanan taraf Fenerbahçe oluyor. Sahada her şeyi doğru yapan bir takım izledik. Orta sahadaki hakimiyetleri ve hücumdaki üretkenlikleriyle karşılaşmayı hak ettikleri şekilde kazandılar. Bu akşam sahada elinden gelen her şeyi yaptı ve müthiş bir oyun oynadı. Bu maçtaki performansıyla takımının galibiyetinin mimarlarından biri oldu. Hücumdaki etkili oyunuyla 2 gol atmayı başardı.